Eğer YouTube'da video atıyorsun ama izlenmiyor diyorsan, algoritma beni sevmiyor diyorsan, sorun büyük ihtimalle içerik değil. Sorun belki de temelde, yani kanal ayarlarında olabilir. Çünkü YouTube'da küçük kanalların %90'ı birazdan anlatacağım 10 hatanın birkaçını yapmaya devam ediyor. Ve bu ayarlar yanlışsa istersen dünyanın en iyi videosunu çek, YouTube seni kimseye göstermiyor. Bu videoda sana küçük YouTube kanallarının mutlaka yapmaması gereken 10 kritik hatayı anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemezsen belki de aylarca boşuna video üretmeye devam edeceksin. Hazırsan başlayalım. Birinci adım: kanal niş ayarı. Bu en önemli konu arkadaşlar. YouTube eğer seni genel bir kanal olarak görürse hiçbir kitleye önermemeyi seçer. Çünkü YouTube nasıl çalışıyor hatırlayalım. Algoritma platforma giren bir izleyiciyi en alakalı kişilere önermek için o kişinin çerezlerinden faydalanır. O kişi YouTube'da daha önce neler aratmışsa, nelerden hoşlanıyorsa algoritma o izleyicinin karşısına ilgili videoları önerir ki kişi benim platformumda daha uzun süre vakit geçirsin. Bana daha çok para kazandırsın. Yani kısacası YouTube'un bütün sistemleri bu şekilde çalışır. Dolayısıyla kendi bünyesinde barındırdığı kanallardan da bu performansı bekler. Tek bir dal üzerinde içerikler üret ki ben sana izleyici getirdiğimde kişi benim platformumda daha uzun süre zaman geçirsin. İşte sen eğer genel bir kanal olarak görünürsen, hem vlog, hem eğitim, hem oyun, hem müzik videoları üretirsen YouTube algoritması da seni çok sert bir şekilde cezalandırır. Seni hiçbir kitleye önermemeyi seçer. Şimdi küçük kanalların yapması gereken şey şu: tek ana konu, tek izleyici profili. Sen eğitim kanalı mısın, eğlence misin, shorts musun, uzun video musun, oyun kanalı mısın, mizah kanalı mısın, hiç fark etmez. Eğer hepsi aynı kanalda olursa hiçbir şekilde izlenmeyeceksin. Peki kendine uygun bir şekilde bir niş bulacaksın. YouTube'da eğitim videolarını izleyerek almış olduğu duyumlarla diyor, finans videoları en yüksek para kazandıran niş diyor. Ben bir finans kanalı açayım da diyor. Bu işte çok iyi para var diyor. Ben bu dalda ilerleyeyim, yürüyeyim gideyim diyor. İyi de finans kanalları en yüksek CPM'e sahip kanallar olabilir. Fakat senin bu konuda uzmanlığın var mı? İşte burada bu da devreye giriyor. Arkadaşlar, nişinizi seçerken kesinlikle işte bu iyi para kazandırıyor, İşte bunun kitlesi daha geniş, İşte bu bilmem ne tarzı düşünceleri bırakın. Sen hangi konuda iyisin? Reel hayatta hangi konuda başarılısın? Sen mesela arabalardan çok iyi anlayan birisi olabilirsin. Bir araba kanalı açabilirsin bu şekilde. Sen, örnek veriyorum, İngilizce'de çok iyisindir ya da ne bileyim belki de İngilizce öğretmenisindir. Bu şekilde bir İngilizce kanalı açıp eğitim verebilirsin. Bu dalda yoğunlaşabilirsin. Ya da ne bileyim sen edit konusunda biraz iyisindir. Bu şekilde komik WhatsApp mesajlaşmaları üzerinden shorts videoları üreterek bu dalda ilerlemeyi de seçebilirsin. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, niş seçimi en önemli aşamadır. Eğer sen nişini seçerken bütün hesaplamaları yolun başında yapmazsan, emin ol medya eğitim demişti dersin, yolun ortasına bile gelmeden çok kötü bir şekilde tökezlersin. Ve o ana kadar vermiş olduğun bütün emeklerin boşa gider. Peki ikinci en önemli ayara gelelim. Kanal açıklaması. Arkadaşlar, YouTube'da kanal açıklaması izleyiciler için değil, YouTube için yazılır. Bakın, şu kısa ve öz cümledeki derin anlamı anlamanızı istiyorum. Yani sen buraya yazdığın yazıları izleyicilerin için yazmayacaksın, YouTube için yazacaksın. Ne demek istiyoruz? Burada yazdığın yazılarla şunu net bir şekilde YouTube'a göstereceksin. Bak, ben bu kanalım ve bu tür izlenmeleri aratan insanlara içerik üretiyorum. Beni bu tarz insanlara yönlendir. Bu insanlara benim içeriklerimi öner diyorsun. Yani bu mesajı veriyorsun. Zaten YouTube senin üretmiş olduğun videolardan senin ne kanalı olduğunu senin anlatmana gerek kalmadan biliyor. Fakat sen burada algoritmaya yardım etmiş oluyorsun. Yani bir nevi şöyle söyleyeyim, süreci hızlandırıyorsun, anladın mı? Örnek veriyorum, sen yeni bir kanal açtın, 6 ay sonra kanalın tutunacağına belki de buraya çok güzel bir açıklama yazdığında senin kanalın 2 ay sonra oturacak. Neden aradaki 4 ayı kaybedesin ki? Dolayısıyla kanal açıklaması çok önemli ve kesinlikle doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yazılmalı. Şimdi üçüncü en büyük hataya gelelim. İzleyicilerden videonun başlarında abone olmasını istemek. Yani videonun başında abone ol demek. Şimdi anlıyorum, sen küçük bir kanalsın. Abonelik sana çok değerli geliyor olabilir. İlk 1000 abone hedefim var. Tamam, okey, ama işte YouTube özellikle 2026 yılında bunu olumsuz bir sinyal olarak algılar. Çünkü izleyici henüz neden seni izlemesi gerektiğini bilmiyor. Değer görmeden istek dayatmış oluyorsun sen izleyiciye. Yani senin video içerisinde daha başlar başlamaz izleyiciden abone olmasını istemek, izleyicinin senin videonu terk etmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla YouTube da bunu olumsuz bir sinyal olarak algılıyor. Senin videonun ilk dakikalarında izleyici de videondan ayrıldığı zaman YouTube senin videonu daha az kişiye önermeye başlıyor. Eğer bu konuda bana güvenmiyorsan denemesi bedava.
Git başarılı olan bütün kanalların videolarına tıkla. Bir bak bakayım hangisi daha videosunun en başında abonelik istiyor. Sen videonun en az %30'unu izlettirdikten sonra, yani örnek veriyorum 10 dakikalık bir video üretmişsindir. En erken 3. 4. dakikadan sonra izleyicilerinden abone olmasını isteyeceksin. Bana sorarsan medya eğitimin tavsiyesi de videonun sonunda iste bunu. Çünkü emin ol, senin üretmiş olduğun videoları sonuna kadar izleyen izleyici senin videondan hoşlanmış olan izleyici olacaktır ve videonun sonunda da bu izleyicilerden abone olmasını istediğin zaman abone olma ihtimalleri daha yüksek olacak. Yani sen hem büyük bir hatadan kurtulacaksın hem de senin videonu izleyen insanların abone olma ihtimalini arttıracaksın. 4. kritik hatamıza gelelim. 2026 algoritmada YouTube'da en önemli şeylerden birisi demiyorum. Bakın çok net bir şekilde konuşacağım arkadaşlar ve bu konuda da tamamen tartışmaya açığım. En önemli şey ilk 30 saniye girişidir. Fakat küçük kanallar bunu 15 saniye olarak algılasın. Sen izleyiciyi videonun ilk 30 saniyesinde YouTube'un sana önermiş olduğu kitleyi ne kadar çok elde tutabilirsen, yani ilk 30 saniyeyi izletirsen, YouTube senin videonu o kadar yüksek kitlelere öneriyor. Algoritma güncel 2026'da bu şekilde çalışıyor. Yani eskiden YouTube içerik üreticilerinde neye bakıyordu? Bu video neye hitap ediyor? Neye hizmet ediyor? Ben bu videoyu YouTube Shorts keşfete nasıl düşülür diye bir aratma yapan insanlara önermeliyim diyordu. Ama algoritma 2025 yılında değişti. Özellikle sonlarına doğru değişti ve 2026 yılında da en çok değer verdiği şeylerden birisi içerik üreticilerinin videolarına tıklayan insanların video içerisinde ne kadar kaldığı ve özellikle altın bilgi ilk 30 saniyesinde ne kadar kaldığı. Çünkü tamamen örnek vererek konuşmak istiyorum. YouTube Studio'ya geldik. Şimdi rastgele bir videomuzun içerisine girdik. Analytics dedik. Şimdi buradan etkileşime tıklıyorsunuz arkadaşlar. Azıcık aşağıya indiğinizde bakın YouTube böyle bir grafik oluşturmuş. Diyor ki kullanıcıların %62 kadarı 30 saniye civarında izlemeye devam ediyor. Bu tipik değeri yansıtıyor. Diğer videolarınızla karşılaştırma yaparak daha fazla bilgi edinin. Yani YouTube diyor ki ben diyor videoların ilk 30 saniyesine çok önem veriyorum diyor ve bunu da özel bir grafik oluşturarak içerik üreticilerine sunuyorum ki bu konuda kendini geliştir. Çünkü videoları terk eden insanların çoğu ilk 30 saniyede terk ediyor. Sen ilk 30 saniyeni ne kadar güçlü tutarsan, grafik ne kadar çok aşağıya inmez de düz bir şekilde devam ederse, şu yüzden ne kadar yüksek olursa videoların o kadar yüksek kitlelere önerilir. Çünkü YouTube için en değerli veri budur arkadaşlar. Elinizden geldiğince videonuzun ilk 30 saniyesini güçlü tutuyorsunuz. İzleyiciden abone olmasını istemiyorsunuz. İzleyiciye merhaba arkadaşlar benim adım Hasan demiyorsunuz. İşte kanalıma abone olun. Bu videoda şunu bunu yapacağız demiyorsunuz. Direkt ortadan videoya dalıyorsun. O videoya tıklayan insan senin videondan ne alacak? Ona ne katacaksın? Bunu anında yansıtıyorsun ki izleyici desin. Ben bu videodan bunu öğreneceğim, bunu izleyeceğim desin ve senin videonu izlemeye devam etsin. Ya da sen bir oyun kanalısındır, editlerini yoğun tutacaksın, ilk 30 saniye içerisinde insanları etkileyeceksin ki insanlar senin videonun içerisinde daha uzun süre kalsın, ilk 30 saniye verilerin daha iyi olsun. Dolayısıyla son bir bilgi vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Buradaki yüzde arkadaşlar rakip kanallarla karşılaştırılır. En yüksek yüzdeye sahip kanallar algoritma tarafından daha çok kitlenin karşısına çıkarılır. Yani seninle benzer içerikleri üreten kanallarla kıyaslanacaksın sen. Yani buradaki %62 bir YouTube eğitim kanalı için çok iyi bir değer değil. Orta bir değer diyebilirim. Neden? Çünkü YouTube eğitim kanalları zaten kendisi bir eğitimci olduğu için ilk 30 saniyenin öneminin ne kadar yüksek olduğunu farkında ve buna göre özel çalışmalar yapıyor. İlk 30 saniye verilerini güçlü tutuyor. Dolayısıyla 62 bizim için kötü bir rakam olabilir ama sen bir teknoloji kanalısındır. Teknoloji kanallarının hepsi ilk 30 saniyenin ne kadar önemli olduğunu bilmiyordur. Sen de ilk 30 saniyeni çok güçlü tutarsın. Burada örnek veriyorum %62'lik bir veri alırsın. Emin ol çok büyük kitlelere önerilebilirsin. Dolayısıyla bu tarz çalışmalara başla. Medya eğitim kanalı söylemişti dersin. 5. aşamamıza gelelim. Küçük kanalların en büyük yaptığı hatalardan birisi de küçük resimlerine yeterli özeni vermemesi. Bu konuda çok fazla uğraşmaması. Bakın arkadaşlar, algoritma sizin videolarınızı önerdiğinde, insanların karşısına sizin videolarınız çıktığında sen dünyanın en iyi videosunu tasarlamış bile olsan izleyici senin videona tıklamadıktan sonra bütün hepsi boş. Emin ol hepsi boş. Gösterim tıklanma oranı YouTube için çok önemli bir analitik veridir ve bunu yükseltmenin tek yolu kapak fotoğrafının, yani YouTube küçük resminin profesyonel olmasıdır. Ben bir eğitim kanalı olarak, YouTube eğitmeni olarak bir video üretirken o videoya 2 saat boyunca emek veriyorsam emin olun o videoya verdiğim emeğin yarısını, 1 saat kadarını küçük resmime uğraşıyorum. Yani şu resmi tasarlamaya uğraşıyorum. Çünkü bunun ne kadar büyük önem taşıdığının farkındayım.
Dolayısıyla sizler de farkında olun. Arkadaşlar küçük resimlerinizi elinizden geldiğince profesyonel tasarlayın. Küçük resimlerde en kritik yapılan hatalara gelelim. İşte resimde çok fazla yazı kullanmak bir hatadır mesela. Çok fazla yazı karakteri kullanmayacaksın. Örnek veriyorum, ben bunu da kullanmayabilirim aslında. Bu şekilde de uygun. Gayet iyi. Fakat gösterim tıklanma oranında farklılıklar gördüğümde ufak tefek eklemeler yapabiliyorum. Yani mesela senin üretmiş olduğun içerikte gösterim tıklanma oranı düşük çıkmıştır. Videonun tıklanması düşük gelmiştir, tamam mı? Ne yapıyorsun? Giriyorsun buraya kardeşim. Buraya tıklıyorsun, değiştir diyorsun. Farklı bir küçük resim yapıyorsun. Ya da buraya geliyorum, tamam mı? Ufak tefek değişiklikler atıyorum. Mesela bu yazı yoktu. Benim küçük resmim bu şekildeydi. Bir de böyle deneyeyim dedim ya, yazıyı koydum. Yani ben YouTube'a içeriğimi yükledim. Videomu attım. Tamam, benim o videoyla işim bitti. Allah'ım inşallah izlenir benim videom deyip kenara ayrılmıyorsun kardeşim. Videonu takip ediyorsun. Videonu paylaştıktan sonra lan bu insanlar benim videoma tıklıyor mu? Acaba nasıl trafik çekiyor? Gösterim tıklanma oranım nasıl? Düştü mü? İyi mi? Kanal ortalamamın üstünde mi? Kötü mü? Resmimi değiştirmeli miyim? Bunu takip etmek zorundasın. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de yapacağın en iyi araştırma, seninle aynı dal üzerinde içerik üreten insanların kanallarına gidip hangi yöntemleri kullandığına bir bak derim. Tamam mı? Çünkü onlar uzun süredir bu işi yaptıkları için nasıl küçük resim kullanacağını bilen insanlardır. Onların uygulamış olduğu yöntemlerle kendinde küçük resmini tasarlayabilirsin. Şimdi 6. hatamıza gelelim. Küçük kanalların en büyük yaptığı hatalardan birisi de başlık kullanmayı bilmemesi. Bakın hani küçük resim ne dedik? Videoya tıklattırıyor dedik, değil mi? İnsanlar YouTube ana sayfasında gezinirken sizin videonuza denk geldiğinde, küçük resmini beğendiğinde göz hemen başlığa kayar. Burada da insanı etkilemen gerekiyor. Yani aslında sadece küçük resim tek başına yetmiyor. Senin başlığın da dikkat çekmeli. Örnek veriyorum, başlığında insanlara tıklattıracak, merak uyandırıcı cümleler olmalı. Etkileyici cümle olmalı. Günümüz güncel 2026 algoritmada insanların dikkatini çekmelisin. Mesela gene kendi işimden örnek vereceğim. Bu YouTube Shorts üzerine bir eğitim videosu, tamam mı? Eskiden YouTube nasıl çalışıyordu? Tamamen SEO başlıkları kullanılıyordu. YouTube Shorts keşfete nasıl düşülür? İşte ne bileyim, Shorts izlenme arttırma vesaire vesaire, bu tarz başlıklar atılıyordu. Ama güncel algoritmada neler yapmamız gerekiyor? İnsanların dikkatini de çekmemiz gerekiyor. Yani bu da CTR'ı yükseltmenin bir yoludur. Görmüş olduğunuz gibi mesela merak uyandırıcı ne yazmışım buraya? 2026'da milyon izlenmenin sırrı. Şimdi her Shorts kanalı ne ister? Benim videolarım milyonlarca izlenme alsın ister, değil mi? Dolayısıyla ben de burada kritik bir cümleye vurgulamışım. İnsanlarda merak uyandırmaya çalışmışım. Yani bunun gibi düşünün arkadaşlar. Fakat burada da çok dikkat etmeniz gereken bir konu var. Kesinlikle clickbait yapmayın. Yani videonuzun içerisinde insanlara vereceğiniz bilgiler, o insanların o videodan alacağı şey eğer senin başlığını karşılamıyorsa bu tarz yüksek tıklattırma yapacak başlıklar kullanmayın. Tam tersi ters teper. Videonuz bu konuda zarar görür arkadaşlar. Ben vermiş olduğum bilgilere güvendiğim için, yani şu 15 dakikalık Shorts eğitim videomda gerçekten anlatmış olduklarımı uygulayan kanalların bir gün milyon izleneceğini kesinlikle düşündüğüm ve bunun arkasında olduğum için bu tarz başlık atabiliyorum. Tamam mı? Yani örnek veriyorum. Sen insanların dikkatini çekmek için köpek tarafından ısırıldım yazarsın buraya, tamam mı? Ama videonun içerisinde köpek bile yoktur. Bu senin videonu çok kötü bir şekilde etkiler. Ayrıca YouTube'un bu konuda politikası var. İnsanlara videonun içerisinde olmayan bir şeyi vaat ettiğin için YouTube politikasını ihlal etmiş olursun ve bu konuda kanalın ciddi zararlar görebilir. Clickbait atmıyorsun. Tamamen SEO odaklı başlıklar kullanmıyorsun. Aynı zamanda tamamen SEO'dan uzak merak uyandırıcı cümleler de kullanmıyorsun. Tamam mı? Küçük bir yerde SEO kelimen de olsun. Yani insanların aratmış olduğu kelimelerde de senin kanalın bulunsun. Ama en başta merak uyandırmak zorundasın. Şimdi 7. en büyük hataya gelelim. Küçük kanallar Analytics'e geldiğinde, yani YouTube Studio'ya girdiğinde genel bakışa geliyor abi, tamam mı? Benim kanalım kaç izlenmiş? 900 izlenme almış. İşte 16 abone gelmiş bana. Tamam, çarpıya basayım çıkayım. Evet, yapılan en büyük hata arkadaşlar. Bakın, bir önceki adımda da söylemiştim bunu. Özellikle videonu paylaştığın gün sık sık YouTube Studio'yu ziyaret etmek zorundasın. Yani video nasıl bir performans gösteriyor? Gösterim tıklanma oranı ne? Mesela örnek veriyorum. Benim atmış olduğum bu videoda gösterim tıklanma oranım düşük çıktı. Bu ne demek? YouTube diyor ki yani senin küçük resmin merak uyandırmamış diyor. İnsanlar bu videoya tıklamamış diyor. Çünkü benim gösterim tıklanma oranı ortalamam %6, tamam mı? %4 görürsem ben burayı anlarım ki küçük resmim kötü. Kötü bir performans veriyor. Onu değiştirmem gerekiyor. Ben de ne yaptım? Hemen küçük resmimi değiştirdim.
farklı bir küçük resim tasarladım koydum. Bu şekilde elimden geldiğince videoyu desteklemeye çalışıyorum. Küçük kanallar ne yapıyor? Az önce dediğim gibi sadece görüntülenmeye bakıyor. Kaç abone gelmiş buna bakıyor. İşte ben bu videodan kaç izlenme süresi saat olarak kazandım ona bakıyor. Tamam geçiyor ama erişimi takip etmek zorundasın. Senin kanalın gelişimde mi? Gösterimler acaba normalden yüksek mi olmuş? Gösterim tıklanma oranım iyi mi? İşte ne bileyim aşağılara ineceksin, tamam mı? İnsanlar senin videonu nasıl bulmuş? Hangi videolar senin videonu önermiş? İşte sağ tarafta insanların hangi arattığı kelimelerden senin videon bulunmuş? İnsanlar buna tıklamış. Bunların hepsi analitik veridir. Bunları takip etmek zorundasınız arkadaşlar. İşte oluşturmuş olduğun oynatma listeleri çalışıyor mu? Oradan izlenme geliyor mu? Gibi. Burada birçok detay var. Etkileşime geldik. İşte burada en önemli verilerden birisi ortalama görüntülenme süresi nedir? İnsanlar bu 15 dakikalık videonun ortalama kaç dakikasını izlemiş? Ne kadar içerisinde durmuş? Şimdi ben bu videoyu daha bugün yüklediğim için net sonuçlar çıkmıyor. Yani YouTube birçok bilgiyi vermiyor ama siz eski videolara baktığınızda detaylı bir şekilde karşınıza böyle sıralıyor bütün bilgileri. Dolayısıyla YouTube Studio'yu da aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kendi verilerinizi okumanız gerekiyor. Çünkü şunu asla unutmayın arkadaşlar. YouTube sizin üretmiş olduğunuz videolarda her zaman sizi rakip kanallardan önce kendinizle kıyaslar. Bakın bu dediğimi asla unutmayın. Önceki yaptığım videolardan iyi misin? Gelişimde misin? Buna bakar. Yani elinden geldiğince her üretmiş olduğun videoda bir kademe yukarı çıkmaya çalışacaksın. Kendini geliştirmeye çalışacaksın. İşte hep aynı tarzda videolar üretip gelişmeyi bekliyorsan kardeşim, YouTube buna uygun bir platform değil. Tamam mı? Şimdi bir diğer konuya gelelim. Küçük kanalların yaptığı en büyük hatalardan bir diğeri de videoyu paylaşma saati ve paylaşma şekli. Arkadaşlar birçok eğitim videolarımda söylüyorum. Algoritmaya kendimizi istikrarlı yani bu konuda kararlı bir içerik üreticisi olduğumuzu göstermenin en net yolu hep aynı gün, aynı tarih, aynı saatte içeriklerimizi yüklemektir. Bakın benim yukarıda planlamış olduğum bir video var. Tamam mı? Şu an planlandı olarak gözüküyor. Fakat sizler bu videoyu izlerken bu eski bir video olacak birazcık. Yani ben medya eğitim kanalı olarak salı ve cuma günleri saat 6'da video yüklüyorum. İçerik yüklüyorum. Eğer arkadan bir tane daha içerik yüklediysem, örnek veriyorum, bu içeriği pazartesine yetiştirdiysem salı günü saat 6'ya planlıyorum bunu. Neden bunu yapıyorum peki? Neden videoyu üretir üretmez paylaşmıyorum? Çünkü algoritma senin kanalın üzerinde haftanın hep aynı günlerinde video paylaştığını bilmeli. Bu konuda senin planlı çalıştığını bilmeli. Seni bu şekilde daha iyi büyütecek çünkü. Sen videonu hazırlar hazırlamaz herkese açık bir şekilde pat diye paylaşmayacaksın. Planlayacaksın. Kendi günün kendi saatin olacak. Hep aynı günde aynı saatte içeriklerini yükleyeceksin. Ancak sen istikrarını YouTube'a bu şekilde gösterirsin. Bu konudaki kararlılığını bu şekilde gösterirsin. Arkadaşlar size net bir şekilde konuşuyorum ama medya eğitim kanalı günümüzde 3361 abone sayısına bu kadar dar bir nişte içerik üretmesine rağmen bu abone sayısına 5 ayda ulaştı. Tamam, kimine göre biraz hızlı bir gelişim, kimine göre belki de yavaş gelişim ama bana göre iyi bir gelişim. Ve ben kendi kanalımda uygulamadığım hiçbir yöntemi, hiçbir taktiği sizlere anlatmıyorum. Eğer ben medya eğitim olarak sana videolarını planlamalı bir şekilde yüklemeni tavsiye ediyorsam kendim de onu yapıyorumdur, emin ol. Dolayısıyla videonu planlayarak yükle, hep aynı gün, aynı saat, aynı tarihlerde paylaş. Bunun faydasını göreceksin. Bundan emin ol. 9. adıma gelelim. Arkadaşlar güncel YouTube algoritmasında izleyicilerin yazmış olduğu yorumlar çok değerli. Yani videonuza almış olduğunuz like'lar, video hakkında yapılan yorumlar algoritmayı tetikleyen en önemli şeylerden birisidir. Yani sizin videonuzu daha fazla kitleye önermek için en büyük etkenlerden birisi de bu. Fakat durum buyken videoya yapılan yorumları yanıtlamazsanız eğer, özellikle küçük YouTube kanallarında alacağın bir tane yorum bile senin için altın değerinde. Elinden geldiğince kitlenle ilgileniyorsun, yorumlarını cevaplıyorsun. Mesela adam burada uzun uzun bir şey yazmış, buna yardımcı oluyorsun, cevap veriyorsun. Yani sen bunu yaptığında, izleyici kitlenin yorumlarını cevapladığında yorumu yazmış olan kişi bir tane daha yorum yazabiliyor. Bu senin için artı bir puan. Sen bir tane izleyiciden 2 tane yorum almış oluyorsun, anladın mı? Dolayısıyla kitlenle ilgilen. Hani ara ara YouTube'a girdiğinde şu topluluk kısmına tıklayıp videona yapılan yorumları bir gez. Çünkü önceki 8 adımda anlatmış olduğum tavsiyelere uyduğunda yavaş yavaş kanalın büyüyecek. Yavaş yavaş izlenme alacaksın. Dolayısıyla yorum da almaya başlayacaksın. Bütün yorumları cevapla.
Çünkü bu sana kazandıracak. Burada önemli bir detay da vermek istiyorum. YouTube için günümüz güncel algoritmada yani 2026 yılında uzun yazılan yorumlar çok değerli, çok kıymetli. Yani bu şekilde kanalınız uzun yorumlar alıyorsa eğer bu algoritmayı tetikler arkadaşlar. Çünkü YouTube bunu şu şekilde değerlendirir. Demek ki bu video bu izleyicide bir etki bırakmış. Dolayısıyla uzun uzun yorumlar yazan insanlarla daha fazla ilgilen. Daha fazla onları kazan. Ki sen bir yorumu cevapladığında zaten emin ol o insanı sen kazanıyorsun. Ya o adam diyor ki Medya Eğitim benim şu yorumumu cevaplamıştı, bana yardımcı oldu. Bak bir tane daha video yüklemiş, karşıma çıktı, şunu da izleyeyim. Bakayım burada ne anlatıyor diyor adam. Sen ona başka kanalların yapmadığını yapıyorsun. Onun yorumlarını cevaplıyorsun ve onu kazanıyorsun. İzleyiciyi kazanmanın en etkili yollarından birisi onunla ilgilenmektir. Bunu sakın unutmayın. Şimdi 10. ve son adımımıza gelelim. YouTube küçük kanalları anında büyütmez. Algoritma sen kanalını kurduğunda ortalama 90 gün, İşte bazı kanallara bu 30 gün olur. Bazılarına belki 6 ay sürer. Ben ortalama konuşmak açısından 90 gün diyorum. 90 gün boyunca seni denetleyecek. Seni sınayacak, anladın mı? Yani bu işte kararlı mısın yoksa onu bir gün bırakıp gidecek misin? Buna bakar. Çünkü sen yenisin. Sana güvenmesi gerekiyor platformun. Dolayısıyla küçük kanallar bu konuda nasıl bir hata yapıyor? Ya işte ben 10 tane video ürettim, 15 tane video ürettim ama yok benim videolarım 100 bile izlenmiyor. Ben bırakıyorum gidiyorum ya diyor. Kardeşim ben bunu bir videomda daha söylemiştim, yine söyleyeceğim. Günümüzde Medya Eğitim kanalı da ilk açıldığında 10-15 belki 20 videosunda izlenmedi. Bakın bütün YouTube kanallarının analitik verisi bu şekilde ilerler. Hiçbir kanal bu şekilde böyle çaprazlama yukarı çıkmaz arkadaşlar. Her kurulduğunda, kanalı yeni açıldığında hiçbir şekilde izlenme almaz. Artık algoritma belli bir yerden sonra der. Bu adam bu işte kararlı, ben bunun gösterimlerini arttırayım der. Yavaş yavaş dalgalanmalar başlar. Yani senin kanalın izlenmeye başlayacak. Dolayısıyla o gün gelene kadar kesinlikle ve kesinlikle pes etmiyorsun. Yani ben 10 tane 15 tane video attım. Olmuyor. Yok benim kanalım izlenmeyecek. 20 görüntülenmede kalıyor. Ben en iyisi daha fazla zarar görmeden bırakayım gideyim dersen eğer, emin ol o yapmış olduğun 10 videoda 15 videoda zararı görüyor oluyorsun sen. Dolayısıyla bu işi yapıyorsan, bu işte kararlıysan, istikrarlıysan kesinlikle ve kesinlikle pes etmeyi aklından çıkar. Sen 100 tane video yapmışsındır. Artık kanalın hep bu şekilde düz ilerliyordur. Hiçbir şekilde izlenme almıyordur. Ve tamam, orada bir sıkıntı var. Onun üzerine o zaman konuşabiliriz. Tamam. Gerçekten bir problem var. Senin izlenmelerin artmıyor. Ama sen üretmiş olduğun içeriklerin kalitesine güveniyorsan, ya bu video nasıl izlenmez ya diyorsan, kendi içeriğine, kendi videona bunu söyleyebiliyorsan, emin ol bir gün senin kanalının gösterimleri artacak. Sen gelişeceksin. Dolayısıyla o gün gelene kadar hiçbir şekilde pes etmiyorsun, tamam mı? Eğer bu 10 ayarı yapmadan video atıyorsan YouTube'a içerik değil, emeklerini çöpe atıyorsun. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Aşağıda yazmış olduğunuz bütün soruları elimden geldiğince cevaplıyorum. Soru sormaktan kesinlikle çekinme. Ek olarak çıkmadan önce bir like bırakıp kanalımıza abone değilsen de bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.